Kirpikler kaşlara, kaşlar saçlara değsin mi? Şöyle gür kirpiklere ve kaşlara geçebileceğimiz, artık kaşlarınızı boyamanıza gerek kalmayacak, takma kirpik takmanıza gerek kalmayacak iki harika tarif. Keten tohumu, ben yapmaya başladım bile. 1 yemek kaşığı dolusu keten tohumunu bir cezvenin, bir tavanın, tencerenin içerisine aktarın. İçerisine oda sıcaklığında 1 kahve fincanı su ilave ediyoruz. Biz keten tohumunun jelini almaya çalışıyoruz. O yüzden ocakta 10 dakika kadar pişiriyorum. Jel kendini salıp bırakana kadar pişiriyorum. Bakın böyle köpürmeye başlıyor arkadaşlar. Kısık ateşte pişiriyorum. Tamamen güzel bir jel elde etmek istiyorum. Ve çay. Bildiğimiz siyah çay. Dilerseniz yeşil çay da kullanabilirsiniz. Ama ben çok da güzel renk versin istiyorum. O yüzden bir parça siyah çaydan kaynamış, jelimsi kıvama gelmiş keten tohumunu üzerine ilave ediyorum. Bakın böyle taşmak üzere, evet biliyorum. Ocağımın altını kısmıştım. Tahta kaşığı içine soktuğunuzda o taşma da gidecek arkadaşlar. Biraz daha siyah çay ilavesi yapıyorum. Normal çay demler gibi demlemeye bırakıyorum. Keten tohumunun içerisindeki B vitamini, magnezyum ve omega 3 yağ asitleri sayesinde kaşlarımız, kirpiklerimiz öyle güzel güçlenecek, kuvvetlenecek, kıl köklerini canlandıracağız. Oradan daha fazla kıl köklerinin böyle açık halde gür bir şekilde çıkmasını sağlayacağız ki çok seveceksiniz. Bu çok güzel bir kaş kirpik serumu. Altını kapattım ocağın. Artık keten tohumu jeli ve siyah çay birlikte pişiyorlar arkadaşlar. Bakın böyle jelimsi bir kıvam aldıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve bunu biraz ılımaya bırakıyorum. O arada da diyorum ki hala ben Hobifan YouTube kanalına abone değilsem bir abone olup bildirimleri açayım ve CC yazan yere tıklayıp altyazıları aktif hale getirdikten sonra 3 noktaya tıklayarak da hangi dillerde altyazı eklemişler bir göreyim diyorsunuz. Sonra da o keten tohumu jeli ve siyah çay karışımı ılımış oluyor. Tarife devam ediyoruz. Ben böyle bir temiz çorapla süzme işlemini yapıyorum. İsterseniz bir bez de kullanabilirsiniz. Ama süzgeçle akıtmak biraz zor oluyor keten tohumuyla hazırladığımız tarifleri. O yüzden tavsiyem bez ya da tülbent kullanın ya da böyle bir çorap kullanın. İyice süzüyorum. Rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Çay da demlendi. Keten tohumu jeli de güzelce kendini saldı, bıraktım. Yalnız çok soğuduğunda süzmek oldukça zor oluyor. O yüzden böyle elinizi yakmayacak ısıya geldiğinde süzme işlemine geçin derim. Posası da bu şekilde. Şimdi ben böyle boş bir kabın içerisine aktarım yapacağım. Rimel fırçam da var. Onu bir güzel yıkadım. Rimelleriniz bittikten sonra atmayın. O fırçayı bir daha kullanabiliriz. Yıkadım. İçerisine şimdi bu güzel karışımın içerisine bir de E vitamini ekleyelim. Müthiş olsun, etkiler çok daha fazla olsun. 7-8 damla kadar E vitamini ekledik. Tamam, böyle de süper. Bu da yeterli ama derseniz ki müthiş olsun, o zaman biraz da Hint yağı ekliyoruz. Hint yağı da saç için, kaş, kirpik için harika bir yağ arkadaşlar. Tek başına bile bunu kullanabilirsiniz kaşlarınız, kirpikleriniz ve saçlarınız için. Böyle güzel bir tarif yapmışken Hint yağı da eklemesem olmazdı. Çok güzel kaş ve kirpik için faydalı yağlardan ilave etmiş olduk. 15-20 damla kadar ekledim Hint yağından. Biraz daha fazla ekledim E vitaminine göre. Şimdi bunu bir güzel karıştırıyorum. Dilerseniz bitmiş rimel kabını da iyice yıkadıktan sonra bu karışımı içerisine aktarabilirsiniz. Veya böyle bir kabınız varsa buna da koyabilirsiniz. Boş bir krem kabında da olur arkadaşlar. Böyle uygulama yapmak çok daha kolay oluyor. Şimdi fırçayı içerisine batırıyoruz. Hemen uygulamayı nasıl yaptığımı ellerinde size bir güzel göstereyim. Ama bunu kirpiklerimiz için yaptık. Daha böyle güzel, anlamlı bakışlara geçmemize olanak sağlayacak olan o güzel kirpik serumumuzu bu şekilde hazırladık. Şimdi ikinci tarif. Kaş gürleştirici. Aynı zamanda da kaş renklendirici diyebilirsiniz. Bakın karanfil geldi arkadaşlar. Bir parça karanfili toz haline getirdim. Yaklaşık yarım çay kaşığı karanfili az önce hazırladığım keten tohumu jeli ve çay karışımının içerisine
döktüm. 10 saniye kadar mikrodalga fırında ısıttım. Benmari usulü de bunu pişirebilirsiniz. Neden? O karanfil özünü tamamen versin, biraz ısıyla birleşip daha güzel renk versin, faydalarını sunsun istedim. Böyle boş bir krem kabına aktardım. Bu da ikinci tarifimizdi. Bu da özellikle kaşlarımız için. Kaşlarımızı hem gürleştirmek, o kökleri canlandırıp daha fazla kaşların çıkmasını, seyrek yerlerde kaşların çıkmasını istediğimiz için yaptık. Bir de kaş boyamaya son vermek için yaptık. Özellikle böyle kaşlarınız aralarında boşluklar var ise rengini de, görüntüyü de koyulaştırmak, doldurmak için siz de boyuyor olabilirsiniz. İşte bu tarifle kaşları boyamanıza gerek kalmayacak. Hem gürleşecek hem de kaşlarınızın rengi koyulaşacak. Ama kaşlarınız açık renkse, yani böyle daha sarıya yakın bir renkse bunu yapmayın. Yani bunun içerisine karanfil tozu eklemeyin arkadaşlar. Eğer çok açık renkte kaşlarınız varsa. Hadi şimdi bu güzel iki tarifi sırasıyla uygulayalım. Önce şu güzel kirpik serumumu süreyim. Baya rimel yerine ben bunu kullanıyorum. Her akşam, gündüz de kullanabilirsiniz. Her akşam yatmadan önce rimel fırçasıyla bir güzel kirpiklerinize böyle uygulayın arkadaşlar. Kulak çöpüyle de yapabilirsiniz, evet, ama rimel fırçasıyla sürmek daha güzel oluyor. Daha böyle hem köklerine uygulama yapma fırsatı veriyor, hem de daha güzel yediriliyor ve gözlerinize kaçmasını engellemiş oluyorsunuz. Bir güzel sürün. Bunu en az yarım saat bekletin. Mümkünse sürün, kalsın. Hatta istiyorsanız üzerine de rimel sürebilirsiniz. Ama düzenli kullanımda rimel ihtiyacınızı çok daha aza indirgemiş olacaksınız. Böyle bir güzel sürün. Birazdan o çekecek. Tüm kirpikleriniz emmiş olacak. Ok gibi güzel kirpiklere kavuşacaksınız. Şimdi kaşlar. Hadi kaşlarımızı boyamak yerine böyle kaşla ilgili uygulamalar yaptırıp bir sürü para vermek yerine şu güzel ürünü bir kullanalım. Özellikle az seyrek çıkan, küsmüş deriz bazen. Kaşlarım küstü bana deriz. İşte oraları doldurmak için bir kulak çöpü yardımıyla hazırladığımız o güzel tarifi uygulayın kaşlarınıza. Oraları doldurun. Rengini de gerçekten koyulaştırıyor. Benim kaşlarım ve saçlarım kahvemsi tonlarda olduğu için çok seviyorum. Çünkü oraları da böyle canlı bir kahve haline getiriyor. Kaşları boyamak yerine bu güzel tarifi, kirpik takmak yerine bu güzel serumu kullanın. Çok daha anlamlı bakışlara sahip olun. Umarım dener ve fayda görürsünüz. Hoşçakalın. Hello my dear friends. I have prepared two perfect serum that you will no longer need to wear false eyelashes and no longer need to dye your eyebrows. Hope you try. Love, bye bye.